Selamlar herkese. Arkadaşlar merhabalar. İkinci bölümle karşınızdayız. Zeynep Tekniği'nin stratejisini oluşturan kısımları yavaş yavaş anlatıyoruz. Tekniği tanıtıyoruz. Geçen videoda isterseniz işlediğimiz konuları ana başlık altında şöyle bir tekrarlayalım. Birinci olarak, ilk olarak zamandaki döngülerden bahsetmiştik. Zaman birinci döngü, ikinci döngü. Bununla alakalı zamanda fiyatın nasıl hareket ettiği konusunda kafamızda bazı fikirler oluştu diyelim. İkinci olarak fiyatı katlarıyla ele almıştık. Katlarımız burada gördüğünüz gibi. Birinci döngüde 26'ya kadar olan katlarımız ikinci döngüye geçildiğinde 44.5'a kadar yükselen katlarımız mevcut. Katlardan sonra bu döngüler içinde fiyatın oluşturmuş olduğu veya oluşturamadığı daha ortalamaların yörüngelerinden bahsetmiştik. Kanallar şeklinde. Onlar da burada hepsi ikinci döngünün kanallarında zamandan tasarruf maksadıyla daha önceden erkenden hazırladım. Evet, bu da ikinci döngümüzün ortalamalarının oluşmayan ortalamaların yörüngeleri. Şöyle gözlemleyebiliriz. Evet, bunu da gördükten sonra dördüncü olarak periyotlarımızdan bahsetmiştik. Periyotların varlığından, hareketli ortalamaların oluşturduğu periyotlardan bahsetmiştik. Periyotlarımızda şöyle tasvir edelim. Evet, bunlar da periyotlarımız. Daha alt periyotlarımız da var. Zaman diliminde günlüğe kadar, günlükten sonra gün içerisindeki periyotlarımız var, uzatma periyotlarımız var. Beşinci olarak ne yapmıştık? Fiyatın tabanından bahsetmiştik. Tavanından bahsetmiştik. Asıl fiyata yön veren ortalamaların değil, tavanların olduğunu bahsetmiştik. Tavanların olduğundan bahsetmiştik. Bu tavanlarla fiyat kendine yön belirlediğini, asıl hareketin bu tavanları yükseltmek, asıl hareketin amacının bu tavanları yükselterek yoluna devam etmek olduğundan bahsetmiştik. Bu tavanlar önemli ortalamalar değil, aslında tavanların yükselmesiyle fiyat kendine yön buluyor, yükselişine devam ediyor diye nitelendirmiştik. Kaldığımız yer burasıydı sanırım. En son ikinci döngüde, ikinci zaman döngüde biz kanallarımızı oluşturuyorduk. Onları da oluşturduk. Onları da şöyle bir göz atalım uzaktan. İkinci döngümüzdeki oluşmayan ortalamaların yörüngeleri, kanallarımız bunları ifade ediyor. Yörüngelerimiz bunlar. Zamanda bu yörüngelere gelmek zorunda veya temas etmek zorunda, direnç olarak kabul etmek zorunda fiyat. Şöyle baktığımız zaman ana periyotta, yani ikinci zaman döngüsünde ana periyotta bizim fiyatımız 236'yı şurası. Şunu bir kaleme bir kapatalım, netleştirelim periyotları. Evet, şunu da kapatalım. Evet. 236 geçilmiş durumda. Bu ana periyotta ikinci zaman döngüsünde 382 için daha çok vakit var. Onun için burası da geçildiği için bunu es geçelim. Bununla bir alakamız yok. Şimdi de isterseniz şu bir alt periyodun görüntüsüne bakalım. Yörüngesine bakalım. Evet, alt periyottaki asıl direncimiz burası. 236 ile uğraşmışız zamanda ve üzerine çıkmışız gördüğünüz gibi. Peki bu üzerine çıktığımızda bizim
en büyük ortalamalarımızın periyodu bu yörüngenin üzerine çıkmış mı ona bakmamız lazım. Evet, burada baktığımızda çıkmak üzere. Evet, periyotlarımız burada. Artık bu yörüngede bu periyotları sıfırlayıp artık fiyatın yoluna devam etmesi beklenir. Burada zaten geçilen bölgeye bir retest olarak gözlemlenebilir. Yalnız bunu düşerek değil, tabii ki gördüğünüz gibi yükselerek yapmak isteyecektir. Çünkü periyodun dönemi yükseliş döneminde hala devam ediyor. Yükseliş döneminden çıkabilmesi için fiyatın bunları kırıp artık tabana kadar ulaşması gerekiyor. Tabanı da aşağı indirmesi gerekiyor ama şöyle açısal olarak baktığımızda periyot zamanla zaten kendiliğinden yükseliş durumunda, yükseliş kısmında. Yükselişi tabii ki burada fiyat yukarı aşağılarla devam ettirecektir yükselme dönemini. Hiç periyodun buradaki ortalamaların yörüngesini bozmadan burada bizim ana periyodumuzun 236'sıyla sıfırlayıp artık buradan yeni bir akım başlatacaktır fiyat diye düşünüyoruz. Şimdi bir de bunun alt periyodundaki hale bakalım. Bu da sanırım şuradan geçiyor. Budur. Yok, bu değildir. Hemen şöyle biraz daha büyütelim. Görelim. Evet, şu sanırım. Değil. Şöyle uzaktan bakalım biraz. Evet, şudur. Ya periyodumuz budur arkadaşlar. Bunu da açtık. Evet. Geçilemeyen bölgemiz burası. Burada bizim bir gördüğünüz gibi o periyotta bir alt periyotta 618 dönüşümüz var. 0.5'in altına ve 382'nin dahi altına gidilip burada taban yapılmış. Tabana bir ikili dip çalışması altına girilmiş, tekrar üstüne çıkılmış ve buradan tabandan oluşturulmuş yükseliş. Burada bu 236 artık birleştirilmiş ve burada da sanırım periyot birleştirilmesi gerekiyor. Aslında asıl amacı fiyatın şurada es geçmiş olduğu bölgedeki, evet, görmüş olduğunuz burada bir retest yerimiz var. Dönüş yerimiz var ama hacimden ötürü burada ortalamalar burada es geçildiği için şuradan geçen ama periyodumuzun bir alt periyodu olan gördüğünüz gibi ortalamaya zamanda gelmek zorunda, burası es geçildiği için. Yani bizim noktamız burası. Aslında fiyatın ana hareketindeki amaç bu. Şu ortalamaya zamanda ulaşarak buradan yeni bir trend başlatmak. Şu noktaya kadar ulaşmasını hedefliyor fiyat. Tüm çalışmasını ona göre yapıyor. Evet, bunların da altına girdikten sonra şurada zaten bir sarkma olarak göreceğiz bunu. Ondan sonra tekrar üstüne dönecektir fiyat zamanla. Tabii bir aylık grafik olduğu için aylar alır, yıllar alır. Mesela buradan şu taban oluşturması 2032'ye kadar bu taban oluşturması gerekiyor. 15. katın üstüne çıkar mı? Çıkmayacağını düşünüyorum. Çıkamayacağını düşünüyorum. 15. kat direnç olarak çalışacaktır. 15. katın çıkması için burada mesela gördüğünüz gibi es geçilen bölge burası direnç olarak çalışacaktır ve zamanla ortalamaya ulaşıp buradan yeni akımı başlatacaktır. Tabii bu şöyle baktığımızda üstüne çıkılmış, altına girilmiş, tekrar dip yapılabilir. Burada bir alt periyodun ikinci döngüde en düşük periyodun tabanına da ulaşacaktır. Yani şu bölgenin yani şu 236'nın görmüş olduğunuz 236'nın tabanı burası. Kanal yapısı burada. Sınır burası.
buraya kadar gelmek isteyecektir fiyat. Daha sonra yeni bir trend başlatacaktır diye düşünüyoruz. Tekniğimiz bunu öngörüyor. Evet, ikinci zaman döngümüzün yörüngelerini gördükten sonra, ortalamalarının yörüngelerini gördükten sonra bir başka kısma geçelim. Düzeltme periyodu olarak nitelendirdiğimiz veya yükselen periyot olarak nitelendirdiğimiz basamak stratejisine. Bu strateji, basamak stratejisi şöyle anlatayım kısaca. Fiyat hareket ederken, şöyle geçelim buraya. Fiyat hareket ederken basamaklar şeklinde yükseliyor. Bunları da biz düşen ve yükselen basamaklar olarak nitelendiriyoruz. En son yaptığı diplerimiz 382, tavanlarımız 618 olarak çalışıyor. Her geçişte her taban oluşturduğunda fiyat bu 382'ler taban, 618'ler tavanlarda 618'e evriliyor. Yani şöyle kısaca göstermek gerekirse basamak stratejisini, mesela bu bölge geçilmiş, tamam, 382'ler burada gördüğünüz gibi 382'lerin üzerine çıkılmış. Burada geriye dönüş var. 0.5'lerden geri dönüş var. Buradan artık geriye dönüş yapıldığında burası bir taban oluşturma safhasında taban olmuş oluyor. Bu taban oluştuğunda, yani geriye dönüş işlemi yapıldığında burası artık bizim için taban olmuş oluyor. Biz de basamağımızı üst perdeye taşıyoruz. Şu şekilde ve şu şekilde taşıyoruz 382'lerin olduğu bölgeye. Aynen bu şekilde taşıyoruz. Gördüğünüz gibi tavanlarımız değişmiyor. Bu tavanların kırılması esnasında en son oluşturulan tavandan kırıldıysa, mesela buradan kırıldıysa, burada oluşturulan tavanlar şöyle gösterelim, orada buradan kırılmış. Burası tavanımız, burası çalışacak. Şurası tavan oldu. Tavanımızı buraya getirdik. Evet, burası artık buranın kırılmasıyla 618 görevi görecek. Yani 618'ini şöyle yükselteceğiz. Evet. Yükselen tavan kırıldığında burada bir retest işlemi olacak. Ondan sonra kanallarımız yavaş yavaş basamaklar şeklinde yukarı doğru gidecek. Bu da bizim basamak stratejimiz. Yani ZMH tekniği içerisinde kullanmış olduğumuz kısımlardan biri. Yani doğru pozisyona getirelim. Evet, sanırım böyleydi. Evet, burada kalsın. Bunları kilitlemiştik. Tamamdır. Evet, bu da bizim basamak stratejimiz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Yani taban oluşturma, tavan oluşturma şeklinde yukarı doğru gidiyoruz. Dönüşlerimizi buna göre hesaplıyoruz. Şimdi bunu da anlattıktan sonra asıl meseleye gelelim. Asıl meselemiz burada şöyle konuşalım. Fiyat en başından beri, yani hayatına başladığı andan beri bu yörüngelerde, ortalamaların yörüngesinde düzenli bir şekilde yükselip düzenli bir şekilde düşer. Yani oranlı bir şekilde düşer, oranlı bir şekilde yükselir. İşte bu yörüngelerde yapmış olduğu hareketi toplamında, totalinde baktığımızda fiyat kendine bir trend oluşturur. Yani bu yörüngeler arasında bir trend, yükseliş trendidir bu. Ana trendtir. Bu trendle bu düzeni bozmadan hayatına devam eder. Ona da böyle bir günlükte bir göz atalım. O trendi de günlükte görelim.
o düzeni bozmadan ilerlediği trende bakalım. Kanalımız bu. Kanal yapımız bu. Hayatının en başından beri o düzeni bozmadan bu şekilde devam ediyor. Evet. Hayatına başladığı andan itibaren gördüğünüz gibi trendi bu. 618'de tabii ki ekrana düştüğü anda oradaymış. Fiyat 7. katı geçememiş. Tekrar 0.5 yapılmış. Tekrar 618'i geçememiş. Tekrar 0.5 yapılmış. 8. kat önemli kat. O 8. katta artık bu bölgeden uzaklaşmak istemiş. Yine uzaklaşamamış. Yine bir 618 ve 382'ye tabanını oluşturmuş gibi gözüküyor. Evet. Burada 382'de bir taban oluşturmuş. Yani şu yükselişin en başından beri hayatında başladığı andan itibaren oluşturmuş olduğu yükselişin tabanını burada 382'de yapmış arkadaşlar. Burada tabanı oluşturmuş. Tekrar ikili dip yapmış. Evet, ikili dibini yaptıktan sonra burada onayını alıp yukarıya dönmüş. Kırılamayan bölge hedefimiz 618 yörüngesi. Burayı aşmak için uğraşıyoruz. Evet, aşıyoruz. Tekrar üstüne çıkıyoruz. Aşıyoruz. Tekrar üstüne. Artık burada gelen ortalamalar artık ip gibi iyice burada sıfırlanma işlemi yapılmış. Şurada gördüğünüz gibi altına bir fake. Fake'ten sonra yükseliş onayımızı da burada almışız ve yükselişe devam etmişiz. Burada yükselirken artık karşılaştığı dirençlerden ötürü 15. katın direncini bu ortalama ile birlikte geçmek isteyecektir. Amacı bu. Tabii bizim birinci döngüde es geçtiği bölge onun dibi olacaktır artık. Yani bu bölgeyi geçebilmesi için şurada oluşturması gereken dip evet, bu ortalama es geçilen ortalamamız. Buraya bir zamanda geri dönüş. Evet. Es geçilen bölge burası. Burada yapılması gereken hareket şuydu. Şu hacim bulunmasaydı burada artık ortalamalar sıfırlanıp buradan yükselişine devam etmek zorundaydı fiyat. Şurayı artık taban etmesi, yani oluşturması, burada taban oluşturması lazımdı bu yörüngede. Şimdi bu yörüngeye tekrar geri dönüş çabası var. Tabii ki bu düşerek olmayacak. Neden? Çünkü burada bulmuş olduğu hacimin ortalamalara etkisiyle yükselerek olacak. Yükselişte bu tabanı yapmaya çalışacak. Dibi yapmaya çalışacak. Bu yörüngeye oturduktan sonra fiyatımız geri dönüş yapacak. Daha sonra tabii ki ikinci zaman döngüsünde üçüncü periyotta bir taban var. Evet, görmüş olduğunuz gibi 236 burada kırılıyor aşağı yönlü ve bu 236'nın, yani bu periyottaki 236'nın tabanı da burada. Şöyle gösterelim. Hatta şunu kapatalım, daha net anlaşılsın. Evet. Şunu da büyütelim. Şunu da kapatalım. Tamamdır. Evet. Evet, burada gördüğünüz zamanın başından beri çarpmış olduğu 618'in geri dönüşü burada gördüğünüz gibi 236'dan taban yapılmış ve bu tabana kırmışız. O zaman ne yapacak? Kanal dibi yapacak. Yani şu bölgeden sonra artık hacimli bir yükseliş beklenir. Bu safhalara kadar artık gider.
Evet, şu an bir ara verelim. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, en son kısım olarak Zeymeh tekniği stratejisinde formasyonların da desteği var. Formasyonları da işliyoruz. Formasyonlar, şöyle anlatmak gerekirse şöyle gösterelim. Şimdi fiyat başladığı günden itibaren evrile evrile döngüsel zamanda döngüler şeklinde bir formasyon işliyor. Bu aslında bütününe baktığımızda fiyat konsolidasyon içerisinde, en düşük periyotta da konsolidasyon, en yüksek periyotta da geçilinceye kadar konsolidasyon döneminde, konsolidasyon içerisinde her dönem geçildiğinde döngüsel zamanda o geçilen zaman bir alt periyodun diyelim formasyonu oluyor, kısmı oluyor. Yani şu formasyonu, yani konsolidasyonu burada bitirdiğini varsayalım. Bu konsolidasyon eğer ki döngüsel zaman aşıldıysa bir alt grubun yükselişi olarak veya düzeltmesi olarak gözüküyor. Yani şöyle diyeyim. Mesela ki formasyonun şurasının yani bu formasyonun, yani bu ana periyotta en büyük zaman diliminde, en büyük zaman döngüsünde buranın bütün olduğunu düşünün. Bu kısmında bir alt periyotta işlendiğini düşünün. Zaman döngüsü açıldığında bir üst periyotta şurası olarak gözükecektir. Şuradan yükseliş. Yani anlatmak istediğim, her periyotta zaman döngüleri aşıldığında işlemiş olduğu formasyon bir üst formasyona geçildiğinde bir alt formasyonun tepecikleri şeklinde gözükecektir. Yani diyelim ki en alt formasyon, en alt periyotta bu formasyonu işledi, bitirdi. Bitirdikten sonra onun bir üst periyodunda şu işlemiş olduğu formasyon şurası olarak gözükebilir. Mesela sadece şurası. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani bir üst formasyona geçildiğinde şurası olabilir. Yani tamamına baktığımızda bu formasyon işlenmeye devam ediyor. Alt periyotlara inildikçe ya bu formasyonun tümünüyle karşılaşıyoruz veya yarısıyla karşılaşıyoruz. Daha altlara inildiğinde bundan 2 taneyle karşılaşıyoruz. 3 taneyle karşılaşıyoruz. Yani şurada diyelim ki bir tane var. Bir alt formasyona inildiğinde o görüntü bize şu şekilde yansıyabiliyor. 3 tane olarak yansıyabiliyor. Yani 3 grup. Bir alt gruba inildiğinde tümü olarak yansıyabiliyor. Daha alta inildiğinde bu formasyondan 2 taneyi birleştirip işlemiş olmuş oluyor. Yani genelde işlemiş olduğu formasyon konsolidasyon formasyonudur. Bu konsolidasyon formasyonu da tümünde budur. Tümünde baktığımızda diyelim ki zaman diliminde döngüsünde bakıyoruz. İlk zaman döngüsünde baktığımızda diyelim ki bu formasyon şu şekilde ise, yani buradaysa, şöyle gösterelim. Mesela ilk zaman döngümüz burası. Şöyle işaretleyelim onu. Anlatacağım onu. Evet. İlk zaman döngümüz diyelim ki burası. Bu formasyonu burada işliyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada işliyor ve burada bitiriyor diyelim. Burada bittikten sonra bir üst zaman döngüsünde gene bu formasyon olduğunu düşünün ve bu bitirilen bölgenin buranın yarısı olduğunu düşünün. O şekilde, yani geriye gidildikçe formasyon içinde formasyonlar gözlemleyebiliriz. En üst perdede, yani en üst periyotta, en üst zaman döngüsünde işlenmekte olan halen bu formasyon
bir alt zaman döngüsüne inildiğinde yarıda görebiliyorsunuz veya tamamını görebiliyorsunuz veya iki tanesini yan yana görebiliyorsunuz. Bir alt zaman döngüsüne gittiğimizde bunlardan 3 tane işlemiş olduğunu görebiliyorsunuz veya 4 tane. En üst zaman döngüsünde baktığımızda sanki şuradaymışız gibi görünüyor. O 3 tane 4 tane formasyon veya şuradaymışız gibi görünüyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bu formasyon işi biraz çok karışık. Anlayabilmek için zaman döngülerini, evrilmelerini bilmemiz gerekiyor. Kapanışları bilmemiz gerekiyor. Ama genelde işlediğimiz formasyon bu arkadaşlar. Bunu ters de işleyebiliyoruz. Hemen şöyle gösterelim. Düz de işleyebiliyoruz. Tersin ters akımıyla da işleyebiliyoruz. Yani şöyle de işleyebiliyoruz. Bu fiyatın artık karakteristik yapısına bağlı, nerede olduğuna bağlı. Tepe yapıyorsa buradan geri dönüş yapıyor. 2 tane birleştiriyor filan. Yani bunlar biraz uzun mevzu. Bunlara girersek çıkamayacağız gibi. Bu formasyon konusu sadece temel kalıp şeklinde bu olarak aklımızda kalsın. Her periyotta bunu gözlemleyebiliriz. Yani yükselişler, konsolidasyonlar, tepeler ve kapanışlar şeklinde görebiliriz. Ters işlediği zaman sert yükselişler, sert düşüşler, inişler ve ondan sonra konsolidasyon tekrar ve kapanışlar ve yükselişler. Burada da artık periyodun kapanışı ve yeni trendin başlangıcı, düşüş veya iniş şeklinde gözlemleyebiliriz. Tabii bunu bu şekilde düz ve ters işlediği gibi bir de tersten de işleyebiliyor formasyon olarak. Mesela şuradan da işlemeye devam ediyor. Yön olarak bu taraf olduğunu düşünün. Bu şekilde de gelebiliyor. Veya şöyle de yapabiliriz. Yani tersin tersi e, diye düşünebiliriz. Tersin ters gidişatı diye düşünebiliriz. O şekilde yani 4 şekli var. Bu formasyon konusunda burada kapatalım. Uzatmayalım daha fazla çünkü çok zaman alacak. Çok zaman almasını istemiyorum. Ona en son artık videomuzu bitirdikten sonra kısım kısım bu stratejinin bölümlerini teker teker en ince ayrıntılarıyla anlatacağız. Mesela şu an diyelim ki stratejimizi tanıttık. Kullandığımız argümanları tanıttık. Bu argümanlardan sonra tekrar başa döneceğiz ve zaman döngüsünden başlayacağız. Zaman döngüsünü işlemeye bir video ayıracağız. Sadece zaman döngüsünü anlataraktan. Sonra ikinci, üçüncü videolarda kat yani ikinci kısım olarak kat problemini burada yani fiyatın katlarını nasıl oluşturduğumuzu ince detaylı bir şekilde bir video yapacağız. Katlardan sonra kanallarımızı yani yörüngelerimizi nasıl oluşturuyoruz onun için bir video yapacağız. Yani detaylı şekilde hepsini kısım kısım işleyeceğiz. Onun için burada bitirelim çünkü stratejimiz temelinde bu kısımlardan oluşuyor. Yani zaman döngüsü, döngüsel zamanlar, katlar, kanallarımız yani yörüngelerimiz, ondan sonra periyotlarımız, ortalamalarımızın periyotları, tavanlarımız, fiyatın tavan ilişkisi, tavanlardan sonra bizim düzeltme ve yükseliş basamaklarımız, ondan sonra trendimiz, ana trendimiz yani fiyatın en başından beri oluşturmuş olduğu bu ahenkte oluşturmuş olduğu trendimiz ve en sonda tabii biraz önce de bahsettiğimiz gibi fiyatın işlemiş olduğu formasyonlar yani sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 8 formasyon. Evet 8 grupta stratejimizi inceleyeceğiz. 8 video çekeceğiz. Onun için şimdilik herkese teşekkürler. Lütfen
Eğer tabii ki stratejiyi beğenirseniz beğenilerinizi tabii abone olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.